Defalarca uyardılar ama dinlemedi. Halkının arasında olmaktan, onlardan biri gibi yaşamaktan asla vazgeçmeyen bir liderdi çünkü. Ve tam da bu yüzden o sabah arkasından gelen kılıcı fark edemedi. İndirilen tek darbe sadece onun hayatına son vermedi. İslam dünyasının geleceğini de ikiye böldü. Hazreti Ali suikasti başlıyor. Bugünkü Irak'ın güneyinde yer alan Kufe şehri. Yıl 661. Bir Ramazan gecesinin şafak vakti. Şehirdeki büyük mescide toplanmaya başlamıştı inananlar yavaş yavaş. İbadet etmeye hazırlananların üzerine derin bir sessizlik çökmüştü. Çölden esen ılık rüzgar avluda hafifçe fısıldıyor, yüzlere çarpıyordu. Yüzlerce kişi günün ilk ışıklarından önce safları doldurmak için yan yana dizildi. Birazdan ezan okunacak ve eller gökyüzüne açılacaktı. Ama o kalabalığın arasında kimsenin dikkatini çekmeden gölgelerin arasında gizlenen bir adam vardı. Elbisesinin altında gizlediği şey fark edilmesin diye büyük bir çaba harcıyordu. Günlerce zehrin içinde beklettiği, özenle bileylediği kılıcını saklamaya çabaladı bir kez daha. Tek bir çizikle karşısındaki adamın işini bitirmenin provasını yaptı kafasında. Bu adam doğuştan cani biri değildi. Sıradan bir suikastçı ya da parayla tutulmuş bir canavar da değildi. Onu o sabah bu mescidin kuytu köşelerine iten duygu, sorgulanmasına asla izin vermediği adanmış kör inancıydı. Yapacağı eylemin dünyanın dengesini yeniden inşa edeceğinden emindi üstelik. Buna körü körüne inanıyordu. Adamın adı Abdurrahman bin Mülcem'di. Kılıcını uzatacağı adamsa sıradan bir devlet başkanı ya da ünlü bir komutan değildi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dizinin dibinde yetişmiş, orada büyümüş olan ve Esedullah yani Allah'ın aslanı olarak, ilmin kapısı olarak anılan İslam'ın 4. halifesi Hz. Ali'ydi. Peki bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum ama bir insan nasıl olur da inandığı dinin en saygın insanını, üstelik bir camide, üstelik tam da namaz kıldıracakken öldürmeyi kutsal bir vazife olarak görebilir? Hangi nefret, hangi adalet arayışı onu bu noktaya getirebilir? O sabah yaşanacakların ardından herkes bunun bir siyasi suikast ya da tek başına bir intikam olayı olarak kapanacağını düşünmüştü. Ardından yaşanacak büyük acılara rağmen elbette. Ama o kılıç kınından çıktığında son bulan sadece İslam halifesinin yaşamı olmayacaktı. Bunu bilemezlerdi o an. O zehirli çelik İslam dünyasının tam kalbine saplandı ve 1400 yıl boyunca bir daha asla kapanmayacak olan devasa bir fay hattı oluşturdu. Tek bir kılıç darbesiyle milyonlarca insanın hayatını değiştiren derin bir ayrılık. İşte tarihin karanlıkta kalan en dramatik kırılma noktalarından biri. O kanlı sabah. İsmi asırlardır lanetle anılan İbn Mülcem'i o sabah Kufe Mescidi'nin kuytu köşelerine getiren motivasyon, birkaç yıl öncesinde tarihin akışını tamamen saptıran bir savaş meydanında başlamıştı. 657 yılında İslam dünyası en büyük iç krizlerinden birini yaşıyordu. Bir tarafta halife olan Hazreti Ali ve ordusu, diğer tarafta Şam valisi Muaviye ve ona bağlı güçler. İki ordu da Müslümandı. İki komutan da Müslümandı. Fakat her iki tarafta diğerinin yanlış yolda olduğunu düşünüyordu. Anlaşmazlığın ilk kıvılcımları Ali'den önceki halife Hazreti Osman'ın cinayetine kadar uzanıyordu üstelik. Ali halife olduğunda Muaviye Osman'ın katillerinin bulunup cezalandırılmasını talep etti. Ali ise bunu yapacağını ama önceliğin birlik sağlamak olduğunu söylemişti. Böylece bu iki güç dengesi arasındaki uçurum giderek açıldı. Açıldı demek de az aslında. Devasa bir yarığa dönüştü. Sahabe de olsalar o gün tarih sahnesinde olanların çoğunun hırsları, zaafları, nefretleri vardı ve yaşananların hepsi baştan aşağı siyasiydi aslında. En azından Muaviye'nin yolu siyasiydi. Ve ne yazık ki siyaset o yıllarda da kirliydi. İktidar olmak ve hükmetmek adına her şey yapılabilirdi. Bu hırsa kapılanlardan biri de Ali'nin kardeşi Akil'di. Muaviye'nin ordusundaki kıdemli komutanlardan biriydi ve öz kardeşine karşı savaşıyordu. Ve en sonunda beklenen oldu. Kılıçlar çekildi. Fırat Nehri kıyısındaki Sıffin'de haftalar boyunca devam eden kanlı muharebeler yaşandı. Ölen de aynı dindendi, öldüren de. Bir taraf din adına kılıç çektiğini söylüyordu, diğer tarafsa din adına şehit olduğunu.
Günümüze kadar uzanan ve herhalde dünyanın son gününe kadar da devam edecek çılgın bir paradoks bu. Sonuç olarak Müslümanlar birbirini kırıyordu. Ve tam Hz. Ali'nin ordusu üstünlüğü ele geçirmek üzereyken hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Muaviye ordusunun askerleri mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını taktı. Evet, gerçekten de bunu yaptılar. Sanki bir kalkan gibi üzerinde Kur'an ayetleri yazan sayfaları kullandılar ve Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun dediler. Bugün bile kutsal kitaplar üzerinden yapılan manipülasyonları, saygısızlıkları ve bunlara gösterilen tepkileri düşündüğümde bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Bu video benim anlamlandıramadıklarım üzerine oldu resmen. Ama bu gerçeği değiştirmiyor elbette. Hz. Ali bunun bir savaş hilesi olduğunu ve yenilmek üzere olan bir komutanın başvurduğu son çare olduğunu biliyordu. Muaviye'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunlarından biriydi bu da. Ama inanan askerlerinin ellerinde Kur'an sayfaları tutan insanların üzerinde kılıçla yürümesini de bekleyemezdi. Zaten askerlerin çoğu gördükleri manzara karşısında kılıçlarını indirmişti. Kendi ordusu içinden gelen baskı öylesine büyüdü ki Ali de geri adım atmak zorunda kaldı. Müzakere masası kuruldu mecburen. Her iki taraftan da birer hakem belirlendi. Savaşlarla dolu bu dünyada müzakere masası kavramına alışkınız hepimiz. Genelde bolca konuşulur ama sıradan insanlar için hayırlı kararlar alınmaz bu masalarda. Yüzyıllar öncesinden gelen bir alışkanlık olsa gerek, o gün de müzakere masasında adaletli bir karar alınamadı ve savaş bitmedi. Üstelik bu müzakere masası tarihin en kanlı ironilerinden birine de sahne oldu ne yazık ki. Ali'nin o masaya oturması için çırpınanlar, neredeyse onu zorla masaya itenler, Kur'an'ı hakem yapın diye bağıranlar, masa kurulur kurulmaz tam tersi bir reaksiyon verdiler. Allah'tan başka kimse hakem olamaz diye haykırmaya başladılar bu kez de. Ama kendileri indirmişti kılıçları, kendileri istemişti müzakere masasını, kendi talep ettikleri bu durumu bir anda Ali'nin günahı ilan ediverdiler. Sıffin Savaşı'nın kazananı olamadı böylece. Ama bir kaybedeni vardı kesinlikle. Ali. Çünkü savaş meydanında kazanamadığı zaferi müzakere masasında da kaybetmişti. Muaviye ise neredeyse hiç savaşmadan güçlenmiş oldu. Ve tam insanlar en kötüsü geride kaldı diye düşünürken asıl kırılmanın henüz hiç başlamadığının farkında değillerdi. İşte Ali'ye müzakerede de savaş meydanında da kaybettiren bu grup Ali'nin ordusundan koptu. İslam tarihinin ilk radikal ve aşırılıkçı hareketi de böylece doğmuş oldu. Hariciler. Onlar için dünya basitti. Renkler yoktu. Sadece siyah ve beyaza inanıyorlardı. Yani mutlak şekilde doğrular vardı, bir de mutlak şekilde yanlışlar. Ortası kocaman bir boşluktu. Tamam, Muaviye zaten zalim bir adamdı onların gözünde. Ama artık Ali de baştan aşağı günaha bulanmıştı. Çünkü insanları Allah'ın yerine hakem kabul etmişti. Yani onlara göre her ikisi de dinden çıkmıştı. Hz. Ali yaşanan bu ayrılığı diplomasi yoluyla çözmeye çalıştı en başta. Elçiler gönderdi, diyalog aradı, yanlışta olduklarını anlattı. Ama hariciler uzlaşıyı kesinlikle reddettiler. Siyah ve beyaza inanmaya devam ettiler. Onlar açısından artık konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı. Diyalog yolu tükendiğinde de kaçınılmaz olan yaşandı. Ali ordusuyla Nahravan'da haricilerin karşısına çıktı. Savaş değildi ama bu yaşanan. Bunun topyekün bir tasfiye olduğunu söylersek yanlış olmaz. Ama bu kelimeyi hafifçe söylemiyorum. En zalim tarafıyla anlayın. Karşı taraf sayıca, donanımca ve stratejik olarak o kadar zayıftı ki ortaya çıkan tablo bir muharebe değil, tek taraflı bir yok oluştu. Haricilerin büyük çoğunluğu o gün hayatını kaybetti. Geride kalan bir avuç adam da dağıldı, saklandı ve içlerinde o günün hesabını sormak için yanan bir ateşle yaşamaya devam ettiler. İşte bu motivasyonla birkaç yıl sonra Mısır'da bir araya gelen 3 harici aynı gece 3 ayrı şehirde 3 ayrı adamı öldürmek için yemin etti. Ali, Muaviye ve Amr bin As. Üçünü de aynı anda aynı gece düşüreceklerdi. En azından planları böyleydi. İbn-i Mülcem'in payına da Kufe düşmüştü. Ve Kufe'ye vardığında onu bekleyen sadece görevi olmayacaktı. Nahrevan'da öldürülen harici arkadaşları için ağıt yakan bir kalabalığın arasında çok güzel bir kadınla karşılaştı. Katamin. Babasını ve kardeşlerini Nahrevan'da kaybetmişti bu kadın. İbn-i Mülcem onunla evlenmek istedi. Fakat Katamin'in cevabı tarihin en kanlı mehir taleplerinden birini getirdi beraberinde. 3000 dirhem, bir köle, bir hizmetçi ve Ali'nin öldürülmesini şart koştu kadın. İbn-i Mülcem bunu kabul etti. Zaten amacı buydu.
Ama artık elindeki zehirli kılıcı taşıyan sadece ideolojik bir fanatizm değildi. Şimdi bir de kör bir tutku eşlik edecekti bu suça. Bu hikayeyi bu şekilde ilk kez duyuyorsan bir beğeni bırakmayı unutma. Algoritmanın bunu daha fazla kişiye ulaştırması için ihtiyacı olan tek şey bu. Teşekkür ederim şimdiden. Devam edelim. Ramazan ayının 17. gecesi. Kufe şehrinin sokakları boş ve ıssız. Tam da tarihin akışını değiştirecek, İslam dünyasının geleceğine yön verecek bir anın arifesinde olması gerektiği gibi belki de. İbn Mülcem ve ona yardım edecek olan iki harici, yani Şebib ve Verdan, zehirli kılıçlarını bellerine takmış, son hazırlıklarını yapmıştı. Üçü birden Hazreti Ali'nin evinin karşısında pusuya yattılar. Plan basitti. Halife sabah namazı için evden çıkacak, onlar da saldıracaktı. Hazreti Ali, anlatılanlara göre kendisine tehlikeyi bildiren birçok kişi olmuştu. Fakat o sabah her zaman yaptığı gibi tek başına çıktı evinden. Kendisini koruyan birileri yoktu yanında. Yarenlik edeni yoktu. Korumasız ve tek başınaydı. Hep olduğu gibi halkın içinde ve bizzat onlardan biri olarak sabah vakti mescide gidecekti. Saklanmayı ya da rutinini bozmayı düşünmedi bile. Ali kapıdan çıktığı an ilk hamle Şebip'ten geldi. Kılıcını halifeye savurmak istedi ama elindeki çelik kapının pervazına çarptı ve hedefini bulmadı. Adam da paniğe kapılıp kaçtı. Verdan'ın da cesareti uçup gitti böylece. Korku içinde evine döndü ama orada durumundan şüphelenen kendi yeğeni tarafından öldürüldü. Suikastçılardan ikisi de sahneden çekilmişti. Ama İbn Mülcem çekilmedi. Tek başına kalmıştı ve geri dönme şansı yoktu. Katami'ye söz vermişti ve dininin bunu emrettiğine inanıyordu. Ali'yi mescide kadar takip etti. Halife cemaati namaza kaldırmak için öne geçtiğinde İbn Mülcem gölgelerin arasından fırladı. "Hüküm ancak Allah'a aittir ey Ali. Ne sana ne senin adamlarına," diye bağırarak zehirli kılıcını savurdu. Çelik Hazreti Ali'yi başından yaraladı. Rivayete göre Ali'nin dudaklarından dökülen ilk söz şu oldu: "Kabe'nin Rabbine andolsun ki kurtuldum." Kanlar içinde evine taşınan halifenin durumu iyi değildi. Ölüm döşeğinde İbn Mülcem huzuruna çıkarıldığında intikam değil adalet istedi sadece. Katilinin ona söylediği şey şu oldu: "Bu kılıcı 40 gün biledim ve Allah'tan insanların en kötüsünü öldürmeyi nasip etmesini diledim." Hazreti Ali'nin cevabı tarihin en keskin ironilerinden biriydi. "Eğer kısas gerekirse bu kılıçla öldürülsün." Aynı kılıç, aynı dua ama tersi yönde. İbn Mülcem en kötü insanı öldürdüğünü sanıyordu. Ali ise aynı mantıkla en kötü olan sensin diyordu katiline. Sonra vasiyetini söyledi: "Yemeğimden yedirin, suyumdan içirin. Bana sadece tek bir darbe vurdu. Ona da sadece tek bir darbe vurun. Sakın fazlasını yapmayın." Hazreti Ali 2 gün boyunca yarasıyla mücadele etti. Zehir vücuduna yayılmıştı bir kere ve dönüşü olmadı. Ramazan'ın 19. bazı kaynaklara göre ise 21. günü hayatını kaybetti. Peki aynı gece gerçekleştirilmesi planlanan diğer 2 suikast nasıl sonuçlandı? Muaviye hafif bir yarayla kurtuldu. Amr bin As o gece olması gereken yere bir başkasını gönderdiği için bir başkası öldü onun yerine. 3 suikastten sadece biri amacına ulaşmıştı: Hazreti Ali'ninki. Ve bu tek kılıç darbesi haricilerin planladığı gibi İslam dünyasını falan kurtarmadı. Tam tersine sebep oldu. Hazreti Ali'nin ölümünün ardından İslam dünyasının bir kesiminin umduğu şey olmadı. Kaos bitmedi, birlik oluşmadı, adalet sağlanamadı. Ali'nin ölümüyle iktidar karşı tarafa, yani Muaviye'ye geçti ve buna direniş gösterebilecek hiç kimse yoktu. Ali'nin büyük oğlu Hazreti Hasan babasının ardından halife ilan edildi. Ama Kufe'deki o bıkkın ve bezgin ordudan hiçbir ümit yoktu. Nasıl desem daha doğru olur bilemiyorum ama babası için bile tam olarak savaşmamış o askerler şimdi oğlu için hiç savaşacak durumda değildi. Muaviye ise yıllardır buna hazırlanıyordu. Onun beklediği gün gelmişti. Suriye'nin tam desteğini arkasına almış, Mısır'ı ele geçirmiş, diplomatik ve askeri olarak rakipsiz hale gelmişti. Hasan, büyük bir kan dökülmesini engellemek için halifeliği kendi isteğiyle Muaviye'ye devretti. Tersi felaket olabilirdi çünkü. Bunu öngörüyordu. Bazıları buna barış anlaşması dedi, bazıları teslimiyet. Ve tam bu noktada İslam tarihinde sessiz
Ama devasa bir dönüşüm yaşanmış oldu. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin vefatlarıyla birlikte 4 halife dönemi de resmen sona erdi. Ve yerine Emevi hanedanlığı devri başladı. Halifelik artık seçimle, istişareyle ya da toplumun rızasıyla belirlenmeyecek, babadan oğula yani kan bağıyla aktarılacaktı. Bir başka deyişle hilafet artık bir saltanata dönüşmüştü. Bu dönüşüm sadece bir yönetim biçimi de değildi üstelik. Uzlaşı diye bir şey artık yoktu. Çünkü Ali'nin ölümünden sonra onun taraftarları yani Şiatu Ali denilen Ali'nin takipçileri hiçbir zaman Emevi iktidarını meşru olarak kabul etmedi. Onlara göre halifelik peygamberin soyundan ve tabii ki Ali ve onun çocuklarından devam etmeliydi. Karşı tarafsa Emevi iktidarını mükemmel olmasa da fiili bir gerçeklik olarak kabul etti. İki grup arasındaki bu ayrışma Ali'nin ölümünden 20 yıl sonra oğlu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesiyle geri dönüşü olmayan tam bir kopuşa dönüştü. Ama o kopuşun tohumları o gecede Kufe Mescidi'nin kanla ıslanan zemininde atılmıştı. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 2 milyar Müslümanın arasındaki en derin, en kalıcı ayrım işte o sabaha kadar uzanıyor. Irak'ta, İran'da, Lübnan'da, Yemen'de, Pakistan'da, İslam'ın olduğu her yerde bu 1400 yıllık fay hattının izlerini görebilirsiniz. Camilerde, siyasette, diplomaside, hatta aile içi ilişkilerde bile. Ve bugün o fay hattının üzerinde yaşıyoruz hepimiz. ...1400 yıl sonra bugün... ...yüzümüzü Orta Doğu'nun fırtınalı coğrafyasına çevirdiğimizde gördüğümüz o keskin mezhepsel sınırlar... ...vekalet savaşları, Tahran'dan Bağdat'a, Beyrut'tan Yemen'e uzanan o derin gerilim hatları. Elbette bunların tek bir sebebi yok. Ama hepsinin kökeninde 661 yılının o karanlık Ramazan sabahının izini sürmek mümkün. Resmi kaynaklar İbn Mülcem'in yakalandığını, cezasını çektiğini ve dosyanın kapandığını yazıyor. Ama tarih çok daha soğuk bir gerçeği fısıldıyor bize, her zaman yaptığı gibi. İbn Mülcem bir kılıç darbesiyle İslam dünyasındaki bölünmeyi sonlandırabileceğini zannetmişti. Oysa o darbe bölünmeyi bitirmek şöyle dursun, onu kalıcı hale getirdi. Ali ise son nefesinde bile kendi katiline ederinden fazla ceza vermesini yasakladı. İkisi de adalet için savaştığına inanıyordu. Ama birinin adaleti öldürmek, diğerinin adaleti bağışlamaktı. Peki gerçekten o zehirli çelik mi oldu İslam dünyasını bölen? Yoksa insanların içindeki karanlık taraf, yani o güç ve iktidar hırsı, zaten kırılmaya hazır bir fay hattını yerle bir etmek için bir bahane miydi sadece? Bir fikir, yanlış bir adalet anlayışıyla zehirlendiğinde kılıç kınından bir kez çıkar. Ve o kılıç kınına geri girdiğinde arkasında sadece bir ölü bırakmaz. Asırlar boyu kaldırılamayacak bir enkaz da bırakır. O kanlı sabahın üzerinden 1400 yıl geçmiş olabilir. Ama kendi inancını mutlak doğru kabul edip de ötekini yok etmeye çalışan radikal zihniyetler gerçekten bitti mi? Düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.